Kopenhag testi, hükümet denetimiyle ilgili güncel korkulara değinirken, Simu Liu'ya da yıllardır oynadığı en iyi rolü sunuyor. Alexander Hale olarak Jason Bourne'un tüm unsurlarını bünyesinde barındırırken, yaratıcı Thomas Brandon da Robert Redford'un 3 günlük Kondor filmine göndermeler yapıyor. Bu da Peacock yapımı bu orijinal diziyi, yapay zeka unsurlarıyla dolu, soğuk savaş komplo teorilerine dalan ve biyolojik düzeyde büyük biraderi kucaklayan saf bir 70'ler sineması saygı duruşuna dönüştürüyor. Eski tarz, gizem ve entrika dolu gerilim filmlerinin karmaşıklığını seven izleyiciler için Kopenhag testi her zaman beklentileri karşılıyor. Ayrıca Scream serisinden tanıdığımız Melissa Barrera'nın da rol aldığı bu yüksek konseptli dizi bolca entrika içeriyor. Ancak soğuk savaş sinemasının bu klasikleriyle kıyaslandığında ne kadar başarılı olduğu tamamen ayrı bir konu. Simu Liu, Kopenhag testini olağanüstü kıldı. Simu Liu'nun Shang-Chi ve 10 Yüzüğün efsanesiyle hayal kırıklığına uğradığını düşünenler, devam filmiyle ilgili ısrarlı söylentilere rağmen tekrar düşünsünler. James Wan'la birlikte yürütücü yapımcı olarak görev aldığı Kopenhag testi, kariyerini yeniden canlandırmak için biçilmiş kaftan. Arka planda kalan projeler açısından değil, kesinlikle görünürlük açısından. Tamamen biçime önem veren, hayal kırıklığı yaratan bir Marvel filminden sonra, bu sıkı kurgulu, çağdaş film taze bir nefes gibi geliyor. Alexander Hale, savaş geçmişi olan ve sahaya geri dönmeyi çok isteyen, gösterişsiz bir analisttir. Liu bu fikri ciddi aksiyon sahneleri ve mütevazı bir karizma ile sunuyor. Alexander, sıradan bir insan imajını yansıtacak kadar masum, ancak acil durumlar için soğukkanlı bir tarafını da cebinde saklıyor. 8 bölümlük açılış serisinde bu ince çizgide yürüyen Liu, nadiren hata yapıyor ve Kopenhag testini izlenmesi gereken bir yapım haline getiriyor. Peacock yapımı orijinal dizi, izleyicilerin daha önce gördüğü tür klişelerini sunsa da, Asyalı bir sinema yıldızının başrolde olması bu fikirleri farklı yönlere taşıyor. Motivasyonlar daha gerçekçi, aile bağları daha sağlam ve Liu'nun performansında aksiyon kahramanı beklentilerini aşan bir otantiklik derecesi var. Aileye odaklanma, Kopenhag testine derinlik kazandıran ve onu diğer daha az yaratıcı tür yapımlarından ayıran, yapay zeka unsurlarını dengeleyen ve izleyicilere yatırım yapabilecekleri değerli bir duygusal temel sağlayan unsurlardan biri. Liu'nun yanında etkileyici bir yardımcı oyuncu kadrosuna sahip olmak da filme belli bir ağırlık katıyor. Yaratıcı Thomas Brandon, bu durumun izleyicilere kendi konseptini satmada ne kadar önemli olduğunu açıkça anlamış ve bu da baştan sona büyük bir güç kaynağı olduğunu kanıtlıyor. Öncelikle Unforgiven dizisinden tanıdığımız Saul Rubinek'in canlandırdığı Victor karakteri, bir restoran sahibinden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Bu, Peacock yapımı orijinal dizide herkes topluluğun olmazsa olmazıdır. Sade bir isme sahip bir aktör için Saul Rubinek, oldukça başarılı bir kariyer inşa etti. Hunters'tan The Marvelous Mrs. Maisel'a kadar birçok yapımda yer alarak gözden uzak rollerde unutulmaz performanslar sergiledi. Victor, izleyicinin asla tahmin edemeyeceği sağlam karakterlerden oluşan uzun bir serinin en yeni üyesi. Alexander'la kısa karşılaşmalarındaki mütevazı bağlantısı, izleyicilerin daha en başından sorular sormasına neden olacak. Duman ve aynalar üzerine kurulu bir gösteride, bu topluluğun her üyesi seyirciyle poker oynuyor ve her fırsatta olay örgüsüne dayalı beklenmedik sürprizler yapıyor. Herkesin saklayacak bir şeyi var. Bazılarınınsa sadece paylaşacak bir şeyi. Ancak her biri, Kopenhag testine önemli bir katkı sağlıyor. Saul Rubinek de aralarında yer alıyor ve kariyerindeki çeşitli performanslarıyla sürprizlerle dolu, sevimli ve sıradan bir insan performansı sergileyerek seyircileri şaşırtıyor. Bu kadrodaki diğer oyuncular, Melissa Barrera'nın canlandırdığı Michelle de dahil olmak üzere benzer amaçlara ulaşmak için daha az belirgin yanıltma yöntemleri kullanıyor, kahramanımızın oyununu altüst ediyor ve izleyicileri oyun boyunca tahmin yürütmeye devam ettiriyor. Bu yardımcı oyunculardan bazıları ise açıkça sahne hırsızı oluyor. Bunların başında karakteri Parker'la anında etki bırakan Sinclair Daniel geliyor. Büyük birader korkusu, bu gerilim filminin temelini oluşturuyor. İzleyicilerin yakında keşfedeceği gibi, Parker, bu dizinin ahlaki ve etik kalbini temsil ediyor ve Alexander'ın düşüşüyle paralel olarak gelişiyor.
Kopenhag testi etrafındaki temel etik tartışmalar, Düşman Devlet gibi filmlerin zaten ele aldığı çağdaş endişeleri besliyor. Bu dizi, Will Smith'in o filmini ilgi çekici kılan komplo unsurlarının ötesine geçiyor ve biraz daha derine iniyor. Film, Alexander'ın zihnine giriyor ve izleyicilerden bu çıkarımları tartışmalarını istiyor. Parker'ın evrimi ilginç, çünkü yavaş yavaş Hale'dan duygusal olarak uzaklaşmaya başlıyor ve bu süreçte izleyici beklentilerine meydan okuyor. Bu durum, Kopenhag testini yavaş yavaş müdahaleci teknolojinin kişisel olmayan doğası üzerine bir sosyal yorum parçasına dönüştürüyor. Bu da Daniel'ı hikayenin gelişiminde bu kadar önemli bir parça haline getiriyor. Onun dahil edilmesi, izleyicilere ana kahramanın ötesinde bu durumu her iki açıdan da görebilen ve başlangıçta etkilenmeyi reddeden, kendileriyle özdeşleşebilecek bir karakter sunuyor. İzleyiciler için keyif verici olan şey, bu gizli casus geriliminde meslektaşları saflarını sıkılaştırdıkça bu insanlık kırıntısının yavaş yavaş yok olmasını izlemek olacaktır. Bu durumun Parker ve diğer önemli alt olay örgülerine nasıl etki ettiği, izleyiciler için açıkça etkili görünmeyebilir, ancak Kopenhag testi için ayrılmaz bir parçadır. Hikaye anlatımına sayısız katman ekler ve izleyicilerin asla tamamen rahat hissetmemesini sağlar. Geleneksel gerilim filmlerinin altta yatan paranoyaya yaslanmak, diziye özgünlük katıyor. Yaklaşımı, zaman çizgileri arasında geçiş yaparak ve beklentili izleyicileri şaşırtarak karakter ve hikayeyi zahefsizce birleştiriyor. Birden fazla zaman çizgisi bu diziyi birbirine bağlıyor. Her şeyden önce Kopenhag testi, incelikli klişeler ve özgün sürprizlerin birleşimiyle izleyiciyi kendine çekmek için hikaye anlatımına dayanıyor. John le Carre'nin kitaplarından fırlamış gibi duran karakterler, kendi amaçlarına ulaşmak için güçlülerin iplerini çekiyor. Bu kulağa ilgi çekici gelebilir. Ancak yapay zeka unsurunun da eklenmesiyle bu dizi, keşfedilmemiş bir alana giriyor. Tarihteki her casus gerilim filminin temelini oluşturan Büyük Birader unsurlarını benimsiyor. Ancak bu diziyi gerçekten öne çıkaran şey, öngörülemezlik havasını koruyan, ustaca kullanılan geri dönüş sahneleridir. Birçok gerilim dizisi benzer bir şeyi denedi. Bu tekniği kullanarak karakterlere bağlam sağladı ve motivasyonlarını genişletti. Sorun şu ki, geri dönüş sahneleri yanlış kullanıldığında dikkat dağıtıcı olabilir. Hikayeye açıklık yerine kafa karışıklığı katabilir. Karakter gelişimini baltalayabilir ve genel olarak eğlencenin yüzeysel doğasını ortaya çıkarabilir. Kopenhag testi, aksiyon sahneleriyle karakter gelişimini iyi bir dengede tutuyor ve arada sırada geçmişe dönüş sahneleri de ekliyor. Alexander Hale ve arkadaşlarının yaptıklarıyla o çok önemli büyük resim arasında hiçbir noktada bir kopukluk yok. Yüksek teknoloji unsurları ön plana çıktığında ve Hale yan etkiler yaşamaya başladığında bile yaratıcı Thomas Brandon iyi bir dengeyi koruyor. Tavşan deliği derinleştikçe ve herkesin tam olarak hangi tarafta olduğu belirsizleştikçe, Kopenhag testi, 8 bölümlük bir serüven boyunca sürekli olarak beklentileri karşılayan, incelikli olay örgüsü sürprizleri sunmaya devam ediyor. Bu, diziyi izlemeye başlayan izleyiciler için iyi bir haber gibi görünebilir. Ancak bu zaman çizelgelerinin dikkat dağıtıcı olup olmayacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kopenhag testi, başarılı bir şekilde indi. Bu, aksi takdirde olağanüstü bir dizinin tek kusuru olabilir. Geriye dönüşler, olayları birleştirmek ve izleyicilere karakter bağlamı sağlamak için var. Ancak Kopenhag testi, zaman zaman duyusal aşırı yüklenmeye yaklaşıyor. Önemli noktalarda motivasyonları ortaya çıkararak merak uyandırıyor ve izleyicilerin buna ayak uydurmasını bekliyor. Bu işleri ilginç tutabilir, ancak bu beklenmedik açıklamaların diğer yerlerdeki tüm iyi çalışmaları bozma tehdidinde bulunduğu anlar da var. Bu kadar kapsamlı bir şekilde işlenmiş bir tür için, her yorum eski konuları tekrarladığı için yüksek övgüyü hak eden bir gerilim filmi bulmak nadirdir. Küçük zaman çizelgesi sorunlarını bir kenara bırakırsak, Kopenhag testi bu kuralın bir istisnası olduğunu kanıtlıyor. Casus gerilim türünün geleneklerini kabul ediyor, ancak bunları çağdaş bir izleyici kitlesi için zahmetsizce güncelliyor. Sıradanlığın içinde özgünlük bulmayı başarıyor ve Thomas Alfredson'ın Tinker Tailor Soldier Spy filmine denk bir şey sunuyor. Tür, gerçek hayatta şu anda izleyicilere benzer bir deneyim sunmaya yaklaşsa bile canlı ve iyi durumda. Ortaya çıkan sırlar giderek daha karmaşık bir hal alırken, Kopenhag testi sakladığı sırların altında çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
Kendinin farkında olan Alexander Hale de sorunlar yaratırken, ona en yakın olanlar gerçek yüzlerini göstermeye başlıyor. Ancak izleyiciler ipuçlarını birleştirmeye başladıkça, bu Peacock yapımının baştan beri ne kadar sofistike olduğu, yanıltıcı ipuçları yarattığı, bakış açısını manipüle ettiği ve gerçekten etkileyici bir final için temeller attığı ortaya çıkıyor. Kopelag testi 27 Aralık'ta Peacock'ta yayımlanacak.